Merhaba arkadaşlar. Uçmak İstiyorum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda aerodinamik dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kanat çeşitlerini inceliyoruz. Arkadaşlar öncelikle bir hava aracında olması gereken özellikleri inceleyelim. Yıllardır uçak tasarımcıları, aerodinamikçiler ve uçak mühendisleri hava araçlarının emniyetli, ekonomik, süratli ve insan ekosunu tatmin edecek tasarımlar üzerinde çalışarak en iyisini yaratmaya çalışmaktadırlar. Hava araçları belirli görevler için çeşitli tip ve şekillerde üretilmişlerdir. Ancak çeşitli şekillerde üretilmelerine rağmen performanslarının daima istenen ve gereken ölçüde olmalarına özen gösterilmiştir. Arkadaşlar bir hava aracının kanadı taşıyıcı güç üretmeli, gövdesi yüke uygun olmalı, kuyruk yüzeyleri denge sağlamalı, kontrol yüzeyleri uçuş hareketlerine göre kontrol görevi sağlamalı, motoru ileri hareketi oluşturacak gücü sağlamalıdır. Bu ekranda belirtilen bazı tasarım parametreleri mühendislere gerçek kanat pozisyonu belirlemelerinde referans olmaktadır. Bunlar tabii ki motor pozisyonu ve pervane pali uzunluğu, iniş takımının pozisyonu ve ana dikmelerin bağlantı noktası. Tabii ki bunların dışında en önemli özellik arkadaşlar bir uçağın kısa meydanlara kalkış ve iniş yeteneği bir hava aracında olması gerekli önemli özelliklerdir. Genel olarak hava araçlarında kanatların gövdeye takılış yeri, takılış açısı, kanat şekilleri, yatay stabilizenin monte şekli değişiktir ve bunlar değişik isimler almaktadırlar. Biz bu dersimizde bu kanat şekillerinin bir kısmını detaylı olarak inceleyeceğiz, bir kısmını isim olarak geçeceğiz. Uçaklarda bu şekilde değişik kanat kullanılmasının bazı sebepleri vardır. Her tip hava aracının maksadının değişik olması ve bu özelliklerin hava aracının maksadına uygun şekilde yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bu farklılıklar hiçbir zaman görünüş amaçlı değildir. Biz buradaki dersimizde bu değişikliklerin uçak üzerindeki etkilerini de incelemeye çalışacağız.
Arkadaşlar uçakları çeşitli şekillere göre sınıflandırmak mümkündür. Biz de bu sınıflandırmaları bir gözden geçirelim. Öncelikle kanat sayılarına göre uçak çeşitlerini inceleyelim. En solda görmüş olduğunuz gibi monoplane yani tek kanatlı uçaklar. Ortadaki şekilde görmüş olduğumuz gibi biplane yani çift kanatlı uçaklar ve en sağda triplane yani üç kanatlı uçak görüyoruz. Kanat şekillerine göre uçak çeşitlerini de sınıflandırmak mümkün. Hücum kenarı geriye açılı. Uçağın leading edge'i yani hücum kenarı geriye doğru bir açı yapmış vaziyette. Buna tapered leading edge adını veriyoruz. Firar kenarı öne açılı. Bakın burada bu uçağımızın kanadının firar kenarı yani trailing edge öne doğru belli bir açıyla geliyor. Buna da tapered trailing edge kanat yapısı diyoruz. Hücum ve firar kenarı açılı gelen kanatlarımız da var. Buna da double tapered kanat diyoruz. Üçgen kanat veya diğer adıyla delta kanat. Geriye ok açılı kanat, sweepback kanat ki bu dersimizde oldukça detaylı olarak inceleyeceğiz bu sweepback kanatları. Öne ok açılı kanatlar, forward sweep kanatlar oldukça farklı özelliklere sahip bir kanat çeşididir. Bunu da kısaca gözden geçireceğiz. Bunun dışında elips şekilli kanatlar, elliptical kanat diye geçiyor. Dikdörtgen şekilli rectangular kanatlar, değişken açılı kanatlar bakın burada göstermişiz. Bunlardan da çok kısaca bahsetmek istiyorum. Peki o zaman değişken açılı kanat deyince tabii hemen dikkatimiz buraya çekilmiş olacak. Variable swooping yani değişken açılı kanat nedir? Kalkış sırasında yana doğru açılarak havanın kaldırma kuvvetini arttırmakta, hız gerektiren uçuşlarda ise geriye doğru katlanıp kanat alanını küçülterek sürtünmeyi azaltmaktadır. Yani low wave drag yaratmaktadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en solda bu uçağın kanatların açık halini görüyoruz. Daha yeni kalkmış veya son yaklaşmaya geliyor ki pozisyon gibi düşünebiliriz. En sağda ise yüksek süratlerdeki uçuş şeklini görmekteyiz. İşte bu nedenlerle hem düşük hızlarda hem yüksek hızlarda hem de yüksek irtifalardaki performans geçişlerinde çok yetenekli uçaklardır ve low take off run için çok uygundur. Bu da bu uçağa sabit kanatlı uçaklarda sağlanamayacak bir avantaj vermektedir. Aynı zamanda düşük süratlerde uçağın açılıp genişleyen kanatları menzil ve havada kalış süresini arttırmaktadır. Çünkü geniş kanat demek daha fazla sürünme oranı demektir. Geriye çekilmiş dar kanat ise daha az sürtünme ve yüksek hız demektir. Bu kanat tipi özellikle F-14 ile ABD donanması için biçilmiş bir kaftandı. Zira uçak gemisinin üzerindeki sınırlı alanda uçakların kanatları içeri bükülerek fazla sayıda uçak konuşlandırma imkanı sağladılar. 1960'lardan 1980'lerin sonuna kadar oldukça popüler bir kanat tipi olarak karşımıza çıkıyor. MiG-23, Su-24, F-111, F-14 ve Tornado uçaklarında kullanılan bu kanat tipi günümüzde pek tercih edilmemektedir. Bu kanatların dezavantajı sürekli aç kapa yapıldığı için ciddi yıpranmalara maruz kalması ve arızalara sebebiyet vermesidir. Arkadaşlar açılıp kapanan bu kanat görmüş olduğunuz mekanizma üzerinde hareket etmektedir. Tabii ki buradaki dişliler de zamanla hasarlanabilecek veya uçuşta ciddi arızalara sebebiyet verebilecektir demek istiyoruz. Burada görmüş olduğumuz uçağın bir kanadı açık kalmış, diğeri ise kapanarak uçakta asimetrik drag meydana getirmiş. Gelelim düz kanada yani plain wing'e.
Bunlar nadiren kullanılan kanat yapısıdır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tamamen hücum kenarı ve firar kenarı düz kanat yapısıdır. Ancak düz kanat adı altında İngilizce olarak biraz daha değişik isimlendirilen straight wing veya rectangular wing kanat yapısı da karşımıza çıkıyor. Bunlar bir önceki kanat yapısından yani plain kanattan biraz daha verimli kanat yapısıdır arkadaşlar. Hücum kenarı çok az sivip ve çok az konik, basit düz kanat bir yapıya sahip olup yaygın kullanılan bir kanat türüdür. Örnek olarak Cessna 152'yi ve Cessna 172 uçak serisine verebiliriz. Bu kanat yapısı havacılık tarihindeki en köklü ve en çok kullanılmış olan kanat tiplerinden biridir. Yüksek güvenli bir uçuş sağlar. Aynı zamanda lift kuvveti en sağlam ve süzülme oranı en iyi olan kanat tipidir. Ancak bazı olumsuzluklara da sahiptir. Bu kanat tipi yüksek süratler için hiç uygun değildir. Bu kanadı kullanan uçaklara baktığımızda en fazla saatte 700 km hıza ulaşan uçaklar olduğunu görüyoruz. Bu sebeple 1960'lardan itibaren savaş uçaklarında kullanımı kalkmıştır. Straight veya rectangular dediğimiz kanatların diğer olumsuz özellikleri ise düşük manevra kabiliyetine sahip olması ve yüksek süratlerde çok fazla drag üretmesidir. Günümüzde düşük süratli bazı sivil uçaklarda, eğitim uçaklarında, planörlerde ve insansız hava araçlarında kullanılan kanat yapısıdır. Gelin bir diğer kanat yapısına. Elmas kanat yani Magnificent Taper. Gövdeden uçlara doğru gittikçe incelen çok fazla konikliğe sahip kanat yapısıdır. Günümüzde böyle bir kanat yapısı olan uçak nadiren bulunur. Bu kanat yapısı yüksek süratlerde daha az sürtünmeye yol açar. Bu da uçağın hızına ve ivmelenmesine olumlu katkı yapar. Örnek olarak F-104 uçağı veya YF-23 Black Widow uçağını verebiliriz. 1950'li yıllarda geliştirilen F-104'ün 2 Mach hızına ulaşabilmesindeki sebeplerden biri de aslında bu kanat yapısıydı arkadaşlar. Resimde gördüğümüz olduğumuz gibi son derece ince, havayı keserek ikiye bölen bir kanat yapısıdır. Nitekim aşağıdaki resimde de bunu çok net görebiliyoruz. Ancak bu kanat yapısı manevra kabiliyetini olumsuz yönde etkiler. Zira havayla az sürtünme demek daha az kontrol demektir. Yani havadaki o az drag üretmiş olmasıyla yüksek süratleri elde ediyorduk ancak bu sefer de manevra kabiliyetinde ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bu kanat yapısını taşıyan F-104 ve YF-23 manevra yeteneği işte bu yüzden tartışmalı uçak olarak tarihte yerini almıştır. Basit geriye ok açılı ve çok az konikliğe sahip kanat. Simple sweep wing with limited taper. Bunlar basit sweep kanat yapısı olup çok az konikliğe sahiptir. Bu yüzden mekanik ve aerodinamik esneklik sorunları nedeniyle nadiren kullanılan kanat yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Örnek olarak MiG-19 uçağını verebiliriz. Arkadaşlar sweep yapısını çok net görüyoruz. Ancak kanadın kökü ile ucu arasındaki kord uzunluğu ki kordun da ne olduğunu ilerleyen derslerde anlatacağım size. Gördüğünüz gibi eşit miktarda. Dolayısıyla en büyük dezavantajı kökte oluşan lift kuvveti ile uçta oluşan lift kuvveti aynı miktar olacak hemen hemen. Ancak uçta oluşan bu lift kuvvetinin büyüklüğü uçağımızın CG'sine yani ağırlık merkezine uzaklığı fazla olduğu için daha fazla bir moment yaratacak. Dolayısıyla daha fazla bir bükülme momenti yaratacak ve bu sebeple kanadın ucundan yukarıya veya aşağı doğru esnemelere, bükülmelere sebebiyet verecektir. İşte bu bükülmeler sırasında bu kanadın kırılmaması için çok sağlam ve sert malzemelerle yapılması gerekiyordu. Bu da uçağın ağırlık sorunlarını ve maliyet sorunlarını ön plana çıkar. Gelin belirgin konikliğe sahip sweep kanadı yani günümüzün airline'da kullanılan kanat modellerine. Bunlar sweep wing with Magnificent Taper olarak da isimlendirilebiliyor. Ticari ve askeri uçaklarda en çok kullanılan kanat yapısıdır. Örnek olarak Boeing 747'yi veya Airbus A380'i verebiliriz. Yüksek hızlarda, özellikle ses hızının üstündeki uçuşlarda iyidir. Bunun sebebi yüksek hızlarda hava akımının bu kanat profili üzerindeki davranışının çok daha verimli olmasıdır. Bu kanat yapısı uçağa hem önemli miktarda lift kuvveti sağlarken hem de manevra yeteneğiyle yüksek sürat yetenekleri kazandırmaktadır. Bu kanat tipi Su-27, Su-35, MiG-29, F-16 ve F-35 gibi popüler uçaklarda kullanılan bir kanat yapısıdır.
Ayrıca arkadaşlar milli muharip uçağımız olan TFX ve Hürjet gibi milli uçak projelerinde de bu kanat yapısının kullanılması planlanmıştır. Gelelim delta kanada, yani üçgen kanat diye dilimize çok dolanan kanat yapısı. Delta wing. Bu kanat yapısı geçmişten günümüze çok popüler bir yapı olup bu tip kanat yapısında hız ve düşük kanat yüklemesi ile yüksek performans elde edilir. Delta kanat tasarımını aslında klasik geriye doğru eğimli kanat tasarımının gelişmiş şekli olarak da kabul edebiliriz. Ses hızı aşıldığında oluşan şok dalgası kanatlara etki eden drag kuvvetinin belirgin şekilde artmasına neden olmaktadır. Delta kanatların çoğunlukla sesten hızlı uçan uçaklarda tercih edilmesinin sebebi, uçak ses hızında uçarken oluşan şok dalgaları nedeniyle oluşan drag artışından kanat yüzey alanının daha az etkilenmesini sağlamaktır. Ayrıca kanatlar Mach konisi içinde kaldığından aşırı streslere daha az maruz kalır. Yani yüksek süratler için çok verimli bir kanat yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Bu kanat yapısının bir diğer avantajı da kanat gövdeye uzunca bir bölgeden bağlı olduğu için çok daha sağlam ve dayanıklı olacaktır. Kanadın şu kökündeki kod uzunluğundan bahsediyoruz. Bu bağlantı noktası büyüdüğü için kanat gövdeye daha sağlam bir şekilde monte edilmiş olacaktır. Kanadın büyük yüzey alanı çok fazla miktarda faydalı yük kapasitesi taşımasını sağlar ve bu sebeple de çok miktarda sıra istasyonu bulunmasına imkan tanır. Bu yüzden Eurofighter ve Rafale günümüzün en fazla silah istasyonuna sahip uçaklar olarak karşımıza çıkıyor. Delta kanadının olumsuz tarafı ise kötü süzülme oranıdır. Klasik düz ve geriye ok açılı kanatlara, yani F-16 Su-35'e göre özellikle düşük süratlerde süzülme oranı çok düşüktür. Diğer bir dezavantajı ise düşük süratlerde havada tutunabilmek için yüksek envelope atak açısı ihtiyacıdır. Örnek Mirage 2000 serisi, Eurofighter gibi uçakları bu kanat yapısına örnek olarak sıralayabiliriz. Forward sweeping, öne ok açılı kanat veya ters kanat diye de kullanılabiliyor. Düşük hızlardan ses üstü hızlara kadar olan tüm hız aralıklarında düşük drag kuvvetiyle üstün manevra kabiliyeti sağlar. Ancak bazı dezavantajları yüzünden çok nadir kullanılan kanat yapısıdır. Forward sweep kanat yapısı düşük drag avantajı sebebiyle planörler için de oldukça kullanılan bir kanat yapısı oluşturur. Ancak bu kanat yapısı yüksek hızlarda uçarken ve dönüş yaparken hava akımı sebebiyle daha fazla basınca maruz kalmaktadır. Yaygın kullanılmamasının nedeni kanat ucunun ani olarak esneme yapması ve oluşan kuvvetlerin kanadın burkulmasına ve kırılmasına yol açmasıdır. Buna sebep olan esnemenin engellenmesi için kanadın katı ve sert malzemelerden yapılması gerekmektedir. Bu ise yapım zorluğu getirmekte ve maliyeti arttırmaktadır. Ayrıca kanatları sağlamlaştırdıkça ağırlık ekstradan artmaktadır ve bu durumda ters kanadın faydasından çok zararı ön plana çıkmaktadır. Bu kanat yapısını önce Almanlar 1944 yılında Ju-287 ile, ardından Amerika Birleşik Devletleri 1984'te X-29 ile, daha sonra da Ruslar 1997 yılında Su-47 ile tecrübe ettiler. Ruslar 2015 yılında tekrar denemeye karar verdi ve SR-10 jet eğitim uçağını geliştirdi. Ancak bu da seri üretime geçmeyi başaramadı. Tüm bu uçaklar ancak 1-2 adet üretilerek deneysel olarak havacılık tarihinde yerini aldı. Hey there. When you picture an airplane, a pretty familiar shape comes to mind. A long, narrow body with two main wings sticking out from the middle, a pair of smaller wings on the back end, and a tail fin in the rear sticking straight up. The wings may be straight or swept to the back, but you wouldn't picture them sweeping forward, would you? Sure, some fighters have wings that change position, and older planes might have an extra pair in the front, but you wouldn't have a backward wing. Well, tell that to the X-29. This experimental aircraft was developed by NASA and the U.S. Air Force back in 1984. That's right, this strange little plane isn't a leftover Star Wars prop, but an actual prototype developed by the Grumman Aerospace Corporation for the U.S. military and space program. Only two were ever built, but the X-29 wasn't the first or only plane to look like someone misread the instruction on their Lego set. The concept of forward-swept wings dates all the way back to the Ju-287, developed in the 1940s.
and many countries have experimented with this format over the years. The flaw that kept it from mainstream use after decades of trying is that a plane with forward-swept wings can be a real nightmare for the person flying it. This was such a problem that the X-29 needed to be made from state-of-the-art composite materials just to somewhat mitigate that problem. I mean, just look at this thing. I'm surprised anyone was able to fly it at all. With such an obvious design flaw, why have so many people tried for so long to make it work? Before I can really answer that, we need to understand what the designers were trying to achieve in the first place. Look at any plane developed before the advent of jet engines, and you'll notice that almost all of them position their wings at a right angle to the body of the aircraft. This works great for any aircraft flying less than 460 miles per hour, but causes trouble for anything moving faster than that. You see, an aircraft's wings are shaped so that there's a higher air pressure on the underside than above. This is one of the mechanisms that contribute to a plane's ability to produce lift. As a side effect of this phenomenon, the air moves across the wing faster than the plane itself moves through the air. Build up enough speed, and the top of the wings can break the sound barrier even if the aircraft as a whole wasn't designed to. This creates a shock wave on the top of the wing which disturbs the air behind it. This reduces the amount of lift the forward wings can generate while increasing the lift produced by the rear wings. As a result, the plane's nose is forced down, causing it to lose altitude and gain additional speed, making the problem even worse. When this happens, even experienced test pilots have been unable to regain control. The first aircraft to experience this problem was the excitingly named and strange-looking P-38 Lightning. Despite, or maybe because of, looking like some engineers got bored and bolted 3 planes together, it was one of the fastest aircraft in the world when it debuted in 1939. To compensate for the plane's wings occasionally going supersonic, engineers installed a unique flap on the underside of the wings. Known as a dive flap, this device could be deployed during a dive to generate additional lift underneath the front wings. The P-38 only encountered this particular problem when flying at maximum speed, but as planes started moving faster and faster, a more permanent solution needed to be found. Enter the swept wing. Unlike straight wings, where 100% of the airflow moves parallel to the body of the plane, swept wings create a stream of air running lengthwise down the wing. This is known to aircraft designers as span-wise flow, and unlike the air moving across the top of the wings, it doesn't accelerate beyond the plane's current speed. Incidentally, the air moving across the top of the wing is called the chord-wise flow, named after the chord, an imaginary line that goes from the front to the rear edge of the wings. It's not, as I expected, the direction your phone's charging cable would fly if you hurled it out a window in frustration. Yeah, I've been there. Even if you manage to hold back any battery-related tantrums, it can be pretty easy to lose something on a flight. Why don't you tell me in the comments what was the worst thing you ever lost on a flight? Doesn't even need to be on an airplane. Drop your phone while taking a selfie in a hot air balloon? I definitely want to hear about that. Now, where was I? Oh yeah! At low speeds, aircraft want as much chord flow as possible to maximize lift. But as they accelerate closer and closer to the speed of sound, a little over 767 miles per hour if you're keeping score, the span-wise flow becomes more and more desirable. Some military jets, such as the American F-14 Tomcat and Russian MiG-23, can change the angle of their wings to take advantage of this effect. Other air and spacecraft, such as the Avro Vulcan and NASA's Space Shuttle, use triangular delta wings instead to solve the same problem. These are more reliable, but come at the cost of adding drag. The issue that has yet to be resolved is that the further back the wings of a plane are swept, the more susceptible it is to a stall.
When pilots use the word stall, they aren't using it in the same way you would if your car's engine seized up. In aviation, a stall is when the amount of air moving across the wing is less than needed to produce the necessary amount of lift. Since the entire point of swept wings is to reduce the amount of airflow, you can see why this might become a problem. A stall can result in the pilot losing control of the plane. This brings us to the reason why so many people have tried so hard and for so long to make forward swept wings a viable option. In rear swept wings, the span-wise flow carries air toward the tips of the wings, away from the body of the plane. As a result, when a stall occurs, it begins at the tip of the wings and moves inward, making it difficult for the pilot to maintain control. However, if the wings were shaped in a way that carried air towards the fuselage, the stall would begin closer to the body of the plane. As a result, air would still be moving across the flaps positioned further down the wing, allowing the pilot to remain in control. This wouldn't eliminate the risk presented by a stall, but it would still go a long way to improving aircraft safety. Think of forward swept wings as training wheels on a bicycle. They aren't guaranteed to keep you from falling, but still make it easier to stay in control if you start to get off balance. Where that analogy breaks down is when we run into the stability issues I mentioned way back at the beginning of this video. While forward swept wings reduce drag quite significantly, their unusual aerodynamic properties subject them to a twisting motion as they move through the air. It wasn't until the 1980s that aircraft technology advanced to the point where we could construct wings able to endure this kind of pressure reliably. This brings us back to the X-29, the shining pinnacle of early 80s aircraft technology. Using state-of-the-art materials designed by NASA and the most sophisticated flight computers money could buy, the Air Force hoped they might have finally cracked the code to stable forward swept wings. And they were entirely right, which is why all planes today use forward swept wings. Did that work? I'm trying to see if believing hard enough will make it true. In the Air Force defense, they came closer than anyone else to producing a workable version of this concept. The X-29's flight computer made flying possible, but just barely. Even with the 3 onboard computers making constant adjustments to the plane's handling, test pilots still struggled to keep the aircraft under control. Making matters worse, shortly before a test flight, one of the prototypes malfunctioned, causing all 3 computers to fail simultaneously. Oops. If that had happened while in the air, there's little the pilot would have been able to do to keep their plane flying. Ultimately, the X-29 program came to an end in 1991. While NASA and the U.S. Air Force learned a great deal from the decade-long cycle of tests and tweaks, a practical design remained just out of reach. Still, not everyone has given up on the concept, and the age of forward-sweeping aircraft could be just around the corner. Hey, maybe they should just, wing it. Arkadaşlar, bu haftaki video konumu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomda kanat profil yapısını inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.